Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yine çok farklı iki tatlıyı birlikte yaptığım bir tarifle geldim. Sunumu, lezzeti tek kelimeyle harika. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak tepsimizi her tarafının boş yer kalmayacak şekilde yağlayarak başlayalım. Üzerine de biraz Hindistan cevizi serpelim ki tatlımızı çıkarmakta kolay olsun. Hindistan cevizini serptim. Biraz tepsiyi sağa sola sallıyorum boş yer kalmasın diye. Tepsimizi bitirdik. Şimdi buzdolabına alabiliriz. Sonradan tatlımız yapışmasın diye. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 3 tane yumurta, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı süt. Ben bunları gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. 5 yemek kaşığı şeker, 5 yemek kaşığı un. Bunu biraz böyle hızlı çekimle yaptım ama kaşıkla ne kadar aldığımı görüyorsunuz. Yani hiç alıp ekledim. 5 yemek kaşığı irmik. Onu da görüyorsunuz. Böyle tepeli güzelce irmik doldurdum kaşığa. Hepsini şöyle güzelce bir karıştıralım. Pürüzsüz bir hale getirelim. Kabartma tozu olarak 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuzu ilave edelim. 1 paket lütfen eklemeyin, çok fazla olur. Şu kadar, yani 1 tatlı kaşığı yeterli. 1 tane de portakal kabuğunu, isteğe bağlı tabii ki, portakal veya limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. 1 tane yarım portakal kabuğu kadar rendeledim. Yine hepsini bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Kabartma tozu her tarafa geçsin. Lütfen iyi karıştırın. Kabartma tozunun tamamen yayılması gerekli. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Tatlımızın hamuru hazır. Daha önce yağlayıp Hindistan cevizi serpmiş olduğumuz tepsimize dökelim. Oldukça sıvı olduğu için zaten döktüğünüz anda tepsiye kendi yerleşiyor. Yine de tepsinizi şöyle bir sağa sola dengeli bir şekilde olacak şekilde yayalım. Altına birkaç tane vuralım. İçinde hava boşluğu varsa çıksın. Ve tatlımız fırına gitmek için hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, tepsinin tabanını zar zor kapattı diyebilirim. Ama piştiğinde göreceksiniz muazzam kabarıyor. Tatlımızı önceden ısınmış alt üst ayar 180 derecede 30 dakika pişmeye gönderelim. Tatlımız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 3,5 su bardağı süt, 1 paket krema, varsa ekleyin, kremanız yoksa 4,5 su bardağı süt ilave edebilirsiniz. Alternatif olarak söyleyeyim. 4 yemek kaşığı süt reçeli, eklerseniz çok lezzetli olur. Ama yoksa şayet süt reçelinin yerine yarım su bardağı şeker ilave edebilirsiniz. Artı 4 yemek kaşığı da şekerimizi ilave edelim. Ben her zaman tarifi verirken alternatifini de veriyorum ki mümkünse tarifi birebir uygulayın. Ama ev halidir, olmayabilir. Vermiş olduğum gibi de yapabilirsiniz. Şimdi şerbetimizi ocakta sadece ısıtalım sevgili arkadaşlarım, kaynatmayalım. Bakın şöyle ısıttığınızda şeker ve krema erimiş oluyor. Çok güzel bir şerbetimiz var. Şerbetimiz hazır, kenara alabiliriz. Ve yaklaşık bir 30-35 dakika pişmiş olan tatlımızı da fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, o kadar ince bir tatlıydı ki ne kadar güzel kabardı. Bir 5 dakika bekleyin. Yani elinizle değdiğinizde eliniz yanmıyor olsun. Kenarda ılınmış olan şerbetimizin bir kısmını dökelim. Biraz sonra tatlımıza güllaç yaprağı yapacağımız için tatlınızın şerbetin bir kısmını ayırmayı unutmayın. Bu arada siz kepçe döktükçe anında çekiyor. Görüyorsunuz, ben bunu bir hızlı çekimle de size sunmak istedim. Şerbeti çok muazzam bir şekilde çeken bir tatlı. Ben bunu geçen Ramazan vermiştim ve milyon denenmişti diyebilirim. Tatlımız aslında şu anda bitti. İsterseniz bu şekilde servis edin. Ama ben bugün size farklı bir versiyonunu sunuyorum. 100 gram güllaç yaprağımız var. Bunları böyle minik paketlerde alabilirsiniz. 100 gram güllaç yaprağımızı şerbetimizin biliyorsunuz bir kısmını ayırmıştık. Onu da şöyle size göstereyim. Yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadarını ayırmıştık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, güllaç yapraklarını ılık şerbetin içine batıralım. Siz çalışırken baktınız ki şerbetiniz soğudu. Ocakta hemen ılık yapın. Yani ılık olsun ki
güllaç yaprağınız çok daha kolay yumuşasın. Her bir yaprağı güzelce önce şerbete batırıyorum. Daha sonra da tatlımızın üzerine diziyorum. Çok güzel bir sentez oldu sevgili arkadaşlarım. Hem sunuma muazzam bir güzellik kattınız. Hem de üzerinde güllaç, altında şahane bir irmikli tatlı. Gerçekten sütlü iki tatlıyı birleştirmiş oldunuz. Lezzeti de muazzam bir şey. Ben bütün güllaçları aynı şekilde her tarafını bolca şerbete batırarak diziyorum. Hemen bu kısmı yine sizler için hızlı çekimle göstereyim. Bu arada hemen belirteyim, güllaç yaprağıyla çalışırken kırılabilir, ufalabilir, hiç sorun yok. Bakın mesela elimdeki kırılmış. Onu kıyıya, köşeye yerleştirin. Zaten güllaç şerbeti çektikten sonra kopmuş, kırılmış hiç fark etmiyor. Bu arada bir ayrıntıyı daha vermek isterim. Güllaç yaprağı alırken dikkatinizi neyi önemseyelim Selva Hanım derseniz ince olmasını önemseyin. Mesela benim kullandığım bir tık kalındı. Bazı markalar öyle yapıyor ama siz alırken dikkat edin, ne kadar ince bir güllaç yaprağı ile çalışırsanız o kadar muazzam bir tatlınız olur. Gördüğünüz gibi şerbetin kalan hepsini de döktük. Hızlı çekimle güllaç onları sünger gibi çekti. Ve sevgili arkadaşlarım, tatlımızı şimdi buzdolabında bir 2 saat dinlendirelim. Bütün her şey kendine güzelce geçsin. Dekore etmek için biraz Hindistan cevizi serpiyorum. Biraz da Antep fıstığı serperek bitiriyorum. Tabii siz ne isterseniz onu serpin ama ceviz tavsiye etmiyorum. Ceviz çünkü rengini güllaça verir. Güllaçınızın rengi bozulur. Renk vermeyen bir şeyle dekore etmenizi tavsiye ederim. Ve tatlımız sunum için hazır. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şöyle size bir güzelce gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere 2 farklı tatlıyı sentez yaparak çok farklı, çok güzel bir tarif hazırladım. Hemen bıçakla kesiyorum. O ilk dilim biliyorsunuz çok zor çıkarmak ama yine de koparmadan çıkardım Allah'a şükür. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Böyle bir güzellik olamaz. Lezzetini anlatamam. Çok güzel, çok lezzetli. Sunumu zaten muazzam bir tatlı. Bakın şerbetini alt tabanı ve üst tabanı ne kadar güzel o sütlü şerbeti çekmiş. Hemen bir tabağa aldım ve size detaylı olarak göstermek isterim. Alt tabanına dökmüş olduğumuz şerbeti komple çektiği için, üstündeki güllaç yaprağı da tamamen çektiği için 2 saat bekledi. Hatta ertesi gün daha güzeldi. Bunu da belirtmek isterim. Bakın sevgili arkadaşlarım, şahane bir tatlı, çok hafif, çok güzel. Bir de bıçakla kesip tam detaylı göstermek istedim size. Biliyorsunuz güllaç bıçakla servis ederseniz daha kolay oluyor servis etmesi. Bir de şöyle keserek göstermek istedim. Bu arada içindeki şerbeti bilemiyorum kamerada görüyor musunuz ama bakın şöyle bilerek biraz bastım ki alttaki tatlının komple şerbet dolu olduğunu görmeniz için. Hani öyle altından akmıyor sanmayın ki şerbeti yok. Sevgili arkadaşlarım, bugün size 2 tatlıyı birleştirerek çok farklı bir tatlı sunmak istedim. İsmini henüz takmadım. İnşallah düşünüp takacağım. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar dilerim. Hoşça kalın.